Hayat bazen sessizleşiyor. İnsanlarla konuşuyorsun ama içinden konuşan başka biri var. Bir boşluk, adını koyamadığın bir huzursuzluk, bir yorgunluk var içinde. Sanki Allah uzakta gibi. Sanki duaların gökyüzünde karşılık bulmuyor gibi. Ve sen hiç kimseye söyleyemesen de içten içe şöyle fısıldıyorsun. Allah benden razı mı? İşte bu video o fısıltının cevabını aramak için var. Çünkü cezalandırmaz ama uzaklaşır. Ve sen onu kalbindeki eksiklikle fark edersin. Şimdi gel, beraber anlayalım. Bir kul Allah'tan uzaklaştığında Allah ona nasıl seslenir? Belki o ses, senin hayatında çoktan başlamıştır. Ama sen ilk kez duyacaksındır. 1. Dua edememek ya da dua etmenin içini boş hissettirmesi. Dua etmek istersin ama kelimeler dudaklarından düşmez. Ya da dua edersin ama sanki bir duvara konuşur gibi olursun. Boştur, sönüktür, etkisizdir. Allah seni terk etmemiştir ama senin sesinle değil, suskunluğunla konuşmak istiyordur. Çünkü bazen Allah en derin uyarılarını cevapsız bırakmayarak değil, cevapsız bırakarak verir. Ve bu ceza değil, fark ettirici bir rahmettir. 2. Kalpten huzurun çekilmesi. Hayatında bir eksik vardır ama ne olduğunu adlandıramazsın. Sevdiğin vardır ama mutlu edemez. Paran vardır ama bereketi yoktur. Kalabalık içinde yalnız, başarının içinde yorgun hissedersin. Çünkü huzur bir eşya değil. O, Allah'ın kalbine koyduğu görünmez bir ışıktır ve o ışık çekildiğinde günler uzar, gülerken bile iç çekersin. Bu, Allah'ın uzaklığının ilk fark edilişidir ama hala geri dönebilmen içindir. 3. Günahlar kolaylaşır ama iyilik zor gelmeye başlar. Bir zamanlar utanarak yaptığın şeyleri şimdi sorgulamadan yapıyorsun. Namaza kalkmak zor, yardım etmek yorgunluk gibi. Ama ekran başında saatler geçiyor. Allah kulunun kalbinden hayayı çeker. Yani yanlışla karşılaştığında yüzü kızarmaz artık. Ve bu cehennemin soğuk versiyonudur. Alev yoktur ama kalp donmuştur. İyiliğe isteksizleşmek, vicdanın kısılmaya başladığının göstergesidir. 4. Vicdanın eskisi gibi sızlamaması. Eskiden bir söz söylerken bile acaba kalbini kırar mıyım derdin. Şimdi ise hiç düşünmeden geçiyorsun. Günah işlediğinde iç sesin susmuşsa, bu Allah'ın seni kendi haline bırakmasının habercisidir. Ama yine de bu seni yıkmak için değil, uyandırmak için yapılır. Çünkü vicdan sustuğunda kalp kendi sesini duyamaz olur ve o sessizlik ruhun içindeki en büyük yankıdır. 5. Hayatında sürekli tersliklerin başlaması, planlar bozulur. Yollar tıkanır, insanlar sebepsizce gider, çabaların sonuç vermez. Bunu kader sanırsın, belki de kısmet değil dersin. Ama aslında bu Allah'ın seni rahmetle sarsmasıdır. Çünkü bazen Allah kalbine dokunamazsa hayatına dokunur. Kapıları kapatır. Çünkü sen yanlış yoldan yürüyorsundur. Yönü bulmak için önce yolun kapanması gerekir. 6. Sürekli bir huzursuzluk hali. Hiçbir sebep yokken gerginsin, hiçbir olay yokken ağlayasın geliyor. Kendine bile açıklayamadığın bir kırgınlık var içinde. İşte bu hal ruhun Allah'tan uzaklaştığında bütün bedenin verdiği tepkidir. Kalp doğruyla beslenmeyince zehirlenir ve senin canım sıkkın dediğin şey Allah'ın seni içine döndürme gayretidir. 7. Tövbe etmenin aklına bile gelmemesi. Eskiden küçük bir yanlış bile seni rahatsız ederdi. Şimdi ise tövbeyi unuttun. Özür dilemek aklına gelmiyor, için acımıyor. Bu hal Allah'ın en sessiz kızgınlığıdır. Çünkü sen duymayı bıraktığında o konuşmaz artık. Ama kapıyı da kapatmaz, sessizce bekler. En derin sevgi, en sabırlı sessizliktir. 8. kalbinin daralması ama sebep bulamaman kendine sorarsın. Ne oluyor bana? Ama cevabını veremezsin.
Dışarıdan her şey normal ama içinden bir çöküş başlamıştır. Bu Allah'ın verdiği bir dur çağrısıdır. Sen devam ettikçe içinden seslenir. Yavaşla, bak ne hale geldin. Bu hal bir çöküş değil, yeniden inşa için bir yıkım öncesidir. Hayatında artık hiçbir şeyin seni heyecanlandırmaması, sabahlar sıradan, günler boş, insanlar anlamsız gelir. Artık hiçbir şeyin tadı yok. Bu hal en tehlikeli ruh halidir. Çünkü Allah sana kızdığında bütün renkleri siler hayatından. Ama o renkleri geri getirecek olan da O'dur. Sadece yönünü yeniden bulmanı ister. Ve her yön kaybolduğunda kıble yeniden hatırlanır. Allah'ım, sen bizi defalarca çağırdın, biz kulaklarımızı kapattık. Sen verdin, biz nankörlük ettik. Sen affettin, biz yine unuttuk. Ama sen hiçbir zaman kapını kapatmadın. Bize şimdi kendimize dürüst olma gücü ver. Unuttuğumuz hakikatleri gözümüzün önüne tekrar ser. Kalbimizi yumuşat, vicdanımızı uyandır. Bizi kırıldığın değil, razı olduğun kullarından eyle ve bizi sadece sana ait olan yollara yönelt. Bu kanal sen yalnız hissettiğinde Allah'ı hatırlayasın diye var. Sana emir vermek için değil, seninle birlikte aynı yolu yürümek için burada. Unuttuğunda hatırlatmak, hatırladığında dua olmak için. Lütfen yorumlara kalbinden geçen bir cümle yaz. Belki senin kelimen bir başkasının kalbini değiştirir. Ve eğer bu video sana iyi geldiyse bir kişiye gönder. Belki onun da Rabbine dönmesi için sadece bir kıvılcıma ihtiyacı vardır. Abone olabilirsin. Çünkü bu bir video değil, bir kalp yolculuğudur. Sen de bu yolculuğun bir parçasısın. Ve bazen bir video, bir insanın dönüş noktası olabilir. Allah'a emanet ol. Kalbin hep ona açık kalsın. Selametle kal, sağlıcakla ve unutma, Allah seni terk etmedi. Sen de kendini terk etme.